Devam. Assault of Zaqali. Hey, we pulling? What's up? It's Jim Fro, and this is our official guide for the Assault of the Zaqali. Big thank you to our supporters on Patreon. Your support means the world to us, and it's what makes these videos Burası possible. neresi oğlum? Burası şey değil mi ya? Şeye çok benziyor. Bu Rathian'ın ve Sebelia'nın olduğu yer var ya, oraya çok benziyor. Balkon. This is a two-phase Bloodlust on Pull ad management fight. İki faz Pull'da Bloodlust ve Ad Management boss'u diyor. Muhtemelen işte sallıyorum 3-4 farklı boss ad summonlayacak. Kesmemiz gereken bir order olacak. Sıralama olacak boss'ları. Ona göre şey yapacağız. In Phase 1, you split the raid in half and fight waves of ads on two different platforms, while the boss occasionally jumps back and forth between the platforms. Raid'i yine ikiye bölüyoruz. Ad'ler için. Boss bir oraya bir buraya sıçrıyor kafasına In göre. Phase 2, you come back together to fight the boss as he İkinci keeps fazda trying to break down this birleşiyoruz. door. So before pulling, split Boss kapıyı kırmaya çalışıyor. Ne var kapının your raid in arkasında half acaba? with a tank, healers, and equal DPS on either side, and assign each half of the raid to a platform. On pull, you fight the boss without any ads for a little bit, so everyone can pop cooldowns right off the bat and get him as low as possible before he jumps away. Okey. Boss tek başına normal şartlarda geliyor. Dolayısıyla cooldown'ları patlatıp boss'u mümkün olduğunca düşük bir health'e çekip ondan sonra fazla değiştirmesine şey yapabiliriz. Sebep olabiliriz. Dolayısıyla pull'da hero değil. Hero da kullanıyorlar. As soon as he jumps away, the raid needs a platform. On pull, you fight the boss aynen. without any ads for a little bit, so Adsiz everyone can olduğu pop için aynen. cooldowns right off the bat. Hero kullanıyoruz pull'da. Bütün cooldown'ları açıyoruz. Boss gidene kadar en azından en low'a düşürebildiğimiz kadar düşürüyoruz. And get him as low as possible before he jumps away. As soon as he jumps away, the raid needs to quickly split to each platform and start dealing with the waves of ads. There's 4 different kinds of ads that spawn, but they're all pretty simple. 4 The kill farklı ad priority var. should be Mystics first, then the guards, then huntsmen, and then the wall climbers. Okay. 4 farklı ad var. Prio önce Mystic görüyorsak birinci targetımız Mystic. Guard ikinci, Huntsman üçüncü, Wall Climber'da dördüncü sırada. Dolayısıyla Mystic görüyorsak Mystic yoksa Guard'a bakıyoruz, Guard yoksa Huntsman'a bakıyoruz, Huntsman yoksa Wall Climber'ları öldürüyoruz. Mystics first, then the guards, then huntsmen, and then the wall climbers. Mystics spawn with a huge shield that makes them pulse a ton of raid damage while it's up, so everyone needs to burn through the shield as fast as possible. Mystic'lerin shield'ı Once var, the shield is dolayısıyla broken, direkt dönmemiz lazım. Yoksa hayvan gibi raid damage vuruyor ki vurduğu damage şeyi gördük. Şöyle bir AoE. Dolayısıyla bu platforma ayrıldığımız için küçük bir platform. Dolayısıyla herkes yiyecek. Bundan kaçma gibi bir şansımız yok. O yüzden Mystic'e direkt odaklanıyoruz. Mystic occasionally puts a dot on random players that needs to be dispelled. And Player'ların üstüne Magma Flow diye bir debuff bırakıyor. Dispellenmesi gerekiyor. spam cast lava bolt at random players, which needs to be interrupted. The guards occasionally put a dot on anyone in 25 İnterrupt yards, lazım. and on heroic they fire a beam at random players that everyone else should avoid. Huntsman puts stars Bir dakika. at players Çok which hızlı needs to konuştun. be interrupted. The guards occasionally put a dot on anyone in 25 yards, and on heroic they fire a Guard dot bırakıyor 25 yard içindeki herhangi bir player'a bir anda. beam at random players that everyone else should avoid. Bazı player'ları şu target herhalde. Şu kırmızı oku gördüğümüz kişilere sanırım. Tam emin değilim. Bir fire bir şey atıyor neyse. Onun arasına geçmemek lazım. Direkt player atması lazım. Dolayısıyla bunları muhtemelen o target'ı alanlar balkonun köşesine geçecek. Raid'in geri kalanı, partinin geri kalanı bu tarafta kalacak. Huntsman puts circles around random players that explode on anyone in them after a few seconds. Okey, bu çok basit. Bir circle bırakıyor birkaç player'a, içinde durmayacağız. Patlıyor birkaç saniye sonra. And then another explosion happens at the same spot a sonrasında- few seconds later. The Okay. classic dodge mechanic. Aynen, iki And the tane wall dodge climbers are yapacağız, just dodge regular melee yapacağız. mobs, but when they spawn, they initially try to sneak by you and run to a big door that's between the platforms. So someone needs to quickly damage them to prevent that from happening. Wall Climber'lar arkamızdaki duvara gitmeye çalışıyor. Arkamızdaki duvarda ne var bilmiyorum ama boss kapıyı kırmaya çalışıyor. Wall Climber'lar da duvardan tırmanmaya çalışıyor. Laboratuvar herhalde. Neltharian'ın laboratuvarı muhtemelen arkamızda. Bu Wall Climber'lar çıktığı anda direkt duvara doğru gitmeye çalışıyorlarmış. O yüzden birinin çok hızlı bir şekilde damage vurması gerekiyor. Damage vurduğu anda
raid'e dönüyormuş. Yoksa vurmazsak gidiyor. If they do get to the door explodes on the raid, which is pretty much a wipe on normal, and it's definitely a wipe on heroic. Aynen. Çok hızlı bir şekilde yapmak gerekiyor bunu. Range'ler özellikle sizin için çok önemli. Ya melee için önemli tabii ki ama range'ler eğer ki başka bir target varsa melee, işte bu balkonun bu tarafındayız biz melee'ler. Bu tarafta spawn olma ihtimali var. Spawn olduğu anda range'ler bir şekilde tıklamaları lazım bunlara ki yoksa kapıya gittikleri an bir patlama oluyor. Raid'de normalda bile wipe yapabilir bu patlama diyor. Heroic'te kesin raid wipe diyor zaten. O yüzden range'ler bol şans. While you're killing all these ads, one of the platforms is also having to deal with the boss because he occasionally jumps back and forth to each platform for a bit. When he jumps, he Demin söylemiştik zaten. Boss ara ara bir oraya bir buraya gidiyor. spawns a circle where he's gonna land that everyone needs Buraya düşeceği belli oluyormuş zaten. Şu boss'un geleceği circle. to avoid. And after he lands, a bunch of swirlies will spawn that need to be dodged. His only mechanic while he's on the platform is a frontal on the current tank that needs to be faced away from the raid because it does big physical damage and increases physical damage taken for a while. Çok kolay. Sadece frontal hata The more varmış. interesting part of this mechanic is that it spawns these rocks on the ground that you can actually pick up. Picking one up gives you an extra action button that you can use to throw the rock off the side of the platform and knock down the ads that are crawling up the side. Oha güzel mekanik. Değişik mekanik. Boss'un olduğu platformda bu taşlar spawn oluyormuş. Yine range'ler ellerinizden öper. Bu taşlar spawn oluyor. Bu taşları alıp bu köşede okları görüyoruz zaten. Bu okların olduğu yerde gidip kullanırsak action barımız açılıyor ekstra. Orada kullanırsak wall climber'lar geliyor ya. Wall climber'ları yapıyormuşuz. Veyahut da diğer edler de belki oradan geliyor bilmiyorum ama o edleri önlüyormuşuz. Dolayısıyla bu da önemli bir taktik. Faint red glow off the side of the platform where the ads are crawling up. So anyone that picks up a rock should keep an eye out for these and run over and use their extra action button to get rid of an ad. You can actually get rid of a lot of ads this way, which means that you'll be able to do more boss. Bu sayede diyor çok fazla edden kurtulabiliyorsunuz diyor. Dolayısıyla kesin yapımını diyor yani. Damage in phase 1. İgnorlamayın diyor. When the boss gets to 25% health, he jumps to where the door is between two platforms, heals for 10% of his health and starts. Neymiş? He jumps to be able to do more boss damage in phase 1. When the boss gets to 25% health, %25'te he jumps to where the door is between two. Okay. İki platformun ortasındaki bu kapının olduğu yere spawnlanıyor. %10 heal alıyormuş galiba. Platforms. Heals for 10% of his health and starts phase 2. %10 So everyone should heal'lanıyor. quickly make their way over to the door while finishing off any remaining ads. The boss Herkesin buraya koşması lazım. Edlerle birlikte. Ed varsa üzerimizde alacağız geleceğiz. still casts the same frontal on the tank, but now it also applies little circles around the entire raid that explode on any other players in the circle. So everyone just needs to spread out a little bit. And finally, the wonder mechanic of this phase happens each time the boss gets to full energy. Boss full enerjiye gelince yeni bir mekanik geliyor. Bu kapıya zıplıyor herhalde. Devastating Slam. Cast a big slam at the door that everyone Onu needs to stand in stacklenmemiz because lazım it değil does mi? a ton of split damage. Aynen. And if there's Split damage. Boss full enerjiye gelirse kapıya ya da belli bir bölgeye bilmiyorum. O kapı mı lan? Kapı galiba. Bir yere o şeyi açıyor. Büyük circle'ı. Herkesin içine girmesi lazım. Split damage oluyor. not enough players soaking it, the door explodes and pretty much wipes the raid on Ve kapı patlıyor. Dolayısıyla tüm raid patlıyor. normal. Yani sadece o kişi ölüyor değil. Dolayısıyla eskiden vardı birkaç boss'ta bu taktik. Bu böyle bir circle'da sadece tek kişi gidip soğukluyordu, ölüyordu, intihar ediyordu raid'i kurtarmak için ama bunda aynı zamanda kapıyı da patlattığı için kapı tüm raid'e vuruyor ve wipe yiyoruz. And definitely wipes the raid on heroic. Also on heroic, players who soak the slam get a debuff that make them take more damage from the next slam. Okey. Tüm raid yapamayız çünkü Heroic'te, normalde yok bu. Heroic'te üzerimizde bir debuff bırakıyor. Stackleniyor. Dolayısıyla ilk atlamada mesela örnek veriyorum 5 kişi, damage'ını bilmiyorum şimdi bakarız ona yazar belki. 5 kişi soğukluyorsa bir debuff alıyor. Dolayısıyla bir sonrakinden daha fazla damage yiyor. Dolayısıyla aynı 5 kişi soğuklayamayacak. Bu 5'i 3 yapabiliriz, 10 yapabiliriz. Bilmiyorum kaç kere yapıyor. Onu zaman gösterir de. Dolayısıyla aynı soğuklayan kadro bir daha ikinciyi soğuklayamıyor. Up each time, so you can't be in this phase for too long before the slam just starts to one shot the raid. Dolayısıyla bu fazla da çok uzun süre kalmamak gerekiyor. Orada da DPS çok önemli. And that's pretty much it. Here's a recap of the fight for you to review or screenshot for later. Our Patreon supporters get these guides early, so if
Güzel. Bu da eğlenceli boss'muş. Şimdiye kadar güzel gidiyor ya. Bence bayağı eğlenceli boss'lar. Ne diyorsunuz chat?